Herkese merhaba, Merve Yeker ben. İş dünyasına ve yaşama dair birbirinden yararlı ve etkili YouTube videolarımla karşınızda oluyorum. Bu videomda bir kuşak için tam da bir nesil tanımlama alanı olarak tanımlayabileceğimiz pandemi döneminin Z kuşağına etkilerini inceleyip yorumlamak istedim. Bu süreci farklı bakış açısıyla değerlendirecek yorumları merakla videonun altına bekliyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım o zaman. Bir yanımın tutkulu bir sosyolog olmasından kaynaklıdır ki durum analizi yapmak ve toplumun genelini etkileyen her konuda muhakkak ki araştırma yapıp analiz etmek neredeyse bende içgüdüsel bir hal aldı. Bu nedenle takdir edersiniz ki pandemi gibi bir olgunun her sürece etkisini özellikle benim eğitim verdiğim ve çok fazla etkileşim halinde olduğum kesimin düşüncelerini ve tepkilerini çok önemsiyorum. Çünkü insanı önemsiyorum. Bu arada Z kuşağının doğum tarihiyle ilgili bilgi vererek başlamak isterim. 2000-2010 doğumlular Z kuşağı olarak bilinir. Sanırım şu anda pandemi sürecinin tam olarak ne kadar süreceğini bilmemek en endişe verici durum. Z kuşağı hakkında bir şeyler duyduğunuzda her zaman dijital yerler oldukları ve internetle parmakların ucunda büyüdükleri aklımıza gelir. Ancak bu gelecek vadeden genç bireyler grubu hakkında teknolojik bir çağda doğan ilk nesil oldukları gerçeğinden çok daha fazla söylenecek şey var. Zaten iş gücünde bulunan Gen Z'ler tam olarak bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini inşa etmeye başlamaları gereken zamanda büyük bir sıfırlanma hissettiler. Gen Z'ler bu süreci birçoğu üniversite kariyeri boyunca sıralama yapmanın ortasındayken diğerleri de yani ilk nesil Gen Z'ler de Covid'in ortasında iş gücüne girmekle meşgul. Endişem şudur ki ulusal ve uluslararası mikrofonlar şu anda Baby Boomers, Gen X'ler ve Millennials'lar tutulmaktadır. Bunları ayrıntılı anlatmayacağım ve Google'lamanıza bakar. Ve onların gözünden pandemi süreci değerlendirilmeye, bir sonraki süreçle ilgili fikirler dinlenmeye ve daha kötüsü bu fikirler doğrultusunda kararlar verilip adımlar atılmaya çalışılıyor. Dünyanın dört bir yanından şirketlerin, gazetecilerin, ebeveynlerin, profesyonellerin patronları deneyimlerini bildirirken Z kuşağı büyük ölçüde gölgede kaldı. Bu acilen düzeltilmesi gereken bir durum. Aslında yeni nesil özgürlüğe düşkün olduğu için ve sosyal medyadan ayrılmadığı her şeye bilgisayar başına çözüm getirdiği için çok uzaktan çalışma seçeneği yıllardır genç çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için bir mihenk taşı olarak görülmüştür veya öyle genel bir algı var. Ancak koronavirüsün bizi evlere kapamasının ardından uzaktan çalışma birdenbire norm haline geldi. Bu da Z kuşağını ilginç bir hale getirdi. Bir yandan mevcut işlerini korumayı başaran Gen Z'ler, işverenleriyle bu hak için savaşmaya gerek kalmadan aniden evden çalışabildiler. Öte yandan birçok Gen Z'ler de boşlukta kaldı. İş gücüne katılma ümidiyle mezun olduklarında kendilerini aniden işsizler saflarında buldular. Bu durum Gen Z'yi tarihteki herhangi bir neslin profesyonel kariyerlerine muhtemelen en dramatik, belirsiz ve kafa karıştırıcı başlangıcında bıraktı. Bu da şu anda cepten çıkan birçok parayı finansal olarak nasıl karşılayabileceklerini düşünmesine neden oldu. Ancak karantinalar nihayet kaldırıldığında yine herkes iş bulmaya koştuğunda nasıl iş bulabileceklerine dair kafa karışıklığı yaşıyorlar. Benim de eğitim verdiğim süreçte en çok duyduğum endişelerden biriydi bu. Bu kadar olumsuz gidişata rağmen bağımsız, cesur neslin yaşam boyunca kendi yollarını oluşturmaya başlayarak hayatın onlara verdiği elden yararlanma ihtimali yüksek bir yetenek olarak yoğurdu sosyokültürel yapı onları. Gelecekte girişimci olmayı planlayan güçlü bir %41 ile zaten iş dünyasına hakim bireyler olarak biliniyorlar. Belki de koronavirüs nihayetinde bu hırslı gençlerin çoğunu ağ kurma, liderlik, diğer girişimcilik becerilerini geliştirmeye ve en nihayetinde mesleki ve finansal durumlarını kendi ellerine almaya zorlayacaktır. Aslında gerçek hayatın onları bu yöne itmesi, onların elindeki bu fırsatı değerlendirmelerinde büyük bir destek. Gençlik yıllarınız, üniversite deneyiminiz, ilk işiniz, bunların hepsi yaşamın klasik tanımlayıcı dönemleridir. Z kuşağı için bu duygu her zamankinden daha gerçekçi olacak. Bu genç neslin her bir üyesi en eski yetişkin anılarına geri dönecek ve Covid-19 virüsünden nasıl etkilendiklerini hatırlayacaklar.
Bu doğal olarak okulların kapanması ve dışarı çıkma yasakları gibi olumsuz şeyleri işaret edebilir. Ancak bunun ötesine de geçebilir. Aslında bu genç neslin o kadar genç yaşlarında hayatın ateş sınavlarına atılıyorlar ki bu muazzam deneyimlerinden dersleri hayatın geri kalanında yanlarında taşıyabilecekler. Nerede olursanız olun eğitime devam edebileceğiniz gerçeğine zaten aşina olacaklar. Hepsi önemlisi derine inebilen, umut bulabilen, hayatın yollarına koyabileceği en yakıcı krizleri bile atlatabilen deneyimli pandemik gaziler olarak tanımlanacak ve hissedecekler. Bu ve bunun gibi pandeminin Z kuşağına etkilerini araştırdığımda çok az sonuç buldum. Bu nedenle elinize herhangi bir araştırma sonucu geçerse lütfen benimle de paylaşın. Çok memnun olurum. Z kuşağının Covid-19'un gelecek planlarını nasıl etkilediğine dair bakış açısını ortaya koyan bir çalışma buldum. Sizinle sonuçlarından çok etkilendiğim bu araştırmayı paylaşacağım. ABD Eğitim Kredisi Yönetim Kurumu ve Vice Media bir anket yaptı. Geleneksel olarak öğrenciler bir derece kazanmak için en az 4 yıl yüksek öğretim görürler. Ancak şu anda %23'ten azı bunu başarılı bir kariyere giden yol olarak bulunuyor. Aksine ankete katılanların %70'i üniversite gitmeyi içermese bile kendi başarıya giden yolunu takip etmede kararlı. Ankete katılanların yarısından fazlası öğrenilecek en iyi yerin iş yeri olduğunu belirtmiş, ancak yarısından azı şirketlerin becerilerini geliştirmek için örgün eğitim fırsatları sunduğuna inanıyor. Ankete göre geleneksel eğitimden alternatif yollarla uzaklaşma kararını etkileyen faktörler arasında yüksek öğrenime nasıl ödeme yapılacağı konusu da yer alıyor. Katılımcıların %64'ü para sorunları konusunda endişeli olduklarını söyleyerek bu bağlamda hükümetin öğrenci borçlarını ödemeye yardımcı olacakları bazı ek programlar başlatmasını istiyor. Bir diğer kesim ise şirketlerin gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmek için örgün eğitim vermeye başlamasını bekliyor. Bu önemli, hemen aksiyon alınması gereken bir konu. Bu çok doğru bir saptama ve bu konuda ekleyeceklerim var. Çünkü geleceğin meslekleri şu ankinden çok farklılık gösteriyor. Artık bunlara ulaşmak için gerekli yetkinlikler içeren örgün öğretim programları hazırlanmalıdır. Dünya geneline bakıldığında kürsülerde konuşulan konular ve merak edilen bilgiler şu anda yüksek öğrenim konularında bir iki kişinin test konusu olarak çalıştığı konular olarak kalıyor. Z kuşağı artık ulaştıkları network sayesinde kendilerini dünya vatandaşı olarak yetiştiriyorlar. Dolayısıyla bizim de onlara eğitim ve donanımla ön ayak olmamız ve destek vermemiz gerekiyor. Z kuşağını ne endişelendiriyor? İklim değişikliği ve öğrenci borcu Z kuşağı gençlerinin en çok endişelendiği konular. Araştırmaya göre %51 oranında verilen cevap iklim değişikliği en endişe verici konu olarak söylüyor. %48 ile de öğrenci borcu bunun ardından geliyor. Öte yandan anket katılımcılarına gelecekle ilgili en çok umudun neyin verdiği sorulduğunda %60 olarak aileleri olduğunu söylüyorlar. Mezun olduklarında önlerindeki bütün yolları engelleyerek ve özellikle deneyim isteyerek bu süreci baltalarız. Önemli olan onların teorik bilgilerinden, azimlerinden ve zenginliklerinden faydalanabilmemiz için terse mentörlük edebilecekleri, çalıştığımız şirketlerde yarışacak projeler geliştirip onlara destek olmalıyız. İkinci sırada ulaşmayı planladıkları hedefler, umutlar ve geçim sağlam becerileri vardı. Onlara en fazla güvensizlik ve cesarsizlik veren şey öğrenci borcu ve bunun önlenebileceğine inanmıyorlar. Z kuşağı kısmen bu kuşağın üyelerinin kendileri için sahip olduğu yüksek beklentiler nedeniyle yüksek düzeyde stres ve tükenmişlik yaşıyor olarak nitelendiriliyor. Öz beklentileri bu nesil için en endişe verici üçüncü sorun. Z kuşağı başarıyı nasıl tanımlar? Ankette belirli ifadelere ne kadar katıldıkları soruldu ve başarının çalışma hayatlarının ilk 5 yılında kendilerini şevklendiren bir iş bulmak anlamına geldiğini kabul etti %87'si. %67'si başarının paradan bağımsız olarak sevdikleri işe odaklanmak anlamına geldiğini inanıyor ve %30'u ekonomik faktörlerin başarıyı tanımladığına inanıyor. Bu anket sonuçlarının sağlık krizinin sonuçları etkilediği açıktır. Başlangıç olarak %37'si salgının gelecekleri nasıl etkileyeceği, özellikle salgının yaratacağı ekonomik etki konusunda endişeli. Covid-19 tahribatının bundan 10 yıl sonra bile kendilerini etkileyebileceğini tahmin ediyorlar. Bu da esas olarak pandemi sonrası dünyada iş gücü piyasasına girecek kuşakları etkileyecek.
Bu gençler ülkeyi etkileyen ekonomik durumu geçin, dünyayı etkileyen iklim değişikliğini, su kaynaklarının azalacağını, su sıkıntıları için öngörüleriyle, dünya görüşleriyle, sağduyularıyla bize yeni dönemde pek çok konuda liderlik edecek ve cesaret edemediğimiz konularda öne ayak olacak gençler. Kulak verelim, beklentilerini önemseyelim. Şu ana kadar saydığım bu faktörler kariyer kararlarını etkilemiştir. Çalışma katılımcıların %25'inin mezun olduktan sonra ne yapacağına ilişkin planlarını değiştirmeyi düşündüklerini, %24'ün üniversite diplomasını almayı ertelediğini, %21'inin üniversiteye gitmek yerine teknik bir okula gitme olasılığının yüksek olduğunu söylemiştir. Ayrıca %35 yüksek lisans derecesi alabileceklerinin muhtemel olabileceğini söyledi. Katılımcılar becerileri dayalı bir eğitimin mantıklı ve günümüzle alakalı olduğuna inanıyor. Aynı zamanda %59'u hayat boyu öğrenmeyi sürekli eğitimin temel bir konusu olarak görüyor. Son olarak %43'ü pandemi nedeniyle evde eğitimin olması konusu ısrarının bu konudaki dezavantajı artıracağına inanıyor. Katılımcıların yarısı tüm öğrencilerin uzaktan eğitim için teknolojik anlamda aynı erişime sahip olmadığı göz önüne alındığında karantinanın sadece eşitsizliği artırdığına inanıyor. Bu sağduyuya ne dersiniz? Ve bunun bir çözümü olarak da bu şekilde engeli olan kişiler için birlikte hareket edip destek oluyorlar. Yeni nesil öğrenciler eğitimlerinde ve lisansüstü çalışma fırsatlarında önlerinde eşi görülmemiş zorluklar atan değişen bir dünya ile karşı karşıyadır. Açıkça pandemi Z kuşağını etkiledi ve liseden mezun olduklarında ne yapacaklarına dair planlarını yeniden düşünmelerine yol açtı. Dahası üniversite maliyetleri ve belirsizlik gibi sorunlar. Öğrencilere işe girmeyi veya teknik bir kariyer yapmayı veya profesyonel bir eğitim programına girmeyi düşünmeye itmeye devam ediyor. Covid-19 ülkenin sosyal, politik ve ekonomik görünümü yeniden şekillendirden şimdi her şey değişti. Bir fırsatlar dünyasına ileriye bakıyor ama orada belirsizlik var. Zaten iş gücünde bulunan Gen Z'ler ise tam olarak bağımsızlıklarını ve özgüvenlerini inşa etmeye başlamaları gereken zamanda büyük bir sıfırlanma hissediyorlar. Covid-19 salgınının yetişkinliğe geçiş döneminde bu kritik zamanda Gen Z'yi şekillendiren en biçimlendirici nesil tanımlama anı olarak ifade ediliyor.